Normalde gözünüzün şekli bu. Gözünüzün önünde kornea denen bir tabaka var. Biz lazer işlemlerini yaptığımız zaman bu korneanın üzerine yapıyoruz. Yani sizin gözlüğünüzün numarasını diyelim, şöyle bir gözlüğünüz var. Gözlük numaranızı çeşitli lazer yöntemleriyle korneanızın üzerine işliyoruz. İşlem tamamen bunun üzerine yapılıyor. Burada temel olarak genel hatlarıyla 3 tane yöntem var, hatta 4 yöntem de diyebiliriz. Yöntemin bir tanesi PRK denen non-touch yöntemi diye biraz daha hani popüler hale gelmiş son zamanlarda bir yöntem var. Gözün üzerine direkt lazer yapılıyor. Üzerinde küçük bir epithel tabakamız var. Bu tabaka kaldırılıyor. Üzerine direkt lazer yapılıyor ve bu şekilde göz numaramız buranın üzerine işleniyor. Numaranız sıfırlanmaya çalışılıyor. Bu yöntemde iyileşme sürecinin biraz uzun olması, ağırlı bir yöntem olması ve bazı vakalarda iz bırakabilme ihtimalinin olması, aynı şekilde belirli bir numaraların üzerine yapılamamasından dolayı biraz daha sınırlı bir işlem ve birazcık hafif terk edildiğini de söyleyebiliriz. Kullanım oranı büyük oranda azalıyor. İkinci yöntem non-touch denen PRK yöntemindeki dezavantajlarından dolayı artık korneanın üzerinde küçük tabakalar kaldırılarak göz üzerine işlem yapılmaya başlandı. Uzun yıllardır keratom denen bir tane çok özel bir bıçak. Bıçakla korneamızın üzerinden çok ince bir tabaka kaldırılıyor. Ara bölgeye lazer işlemi yapılıyor. Gözlük numaranız buraya işleniyor ve bu kaldırılan tabaka tekrar kapatılıyor. Böyle kesim yapılarak yapılan işlemlerde iyileşme süreci çok süratli. Bir gün sonra normal görmenize, normal hayatınıza erişiyorsunuz. Ağrı oranı çok daha düşük oluyor ve daha yüksek numaralara yapılabiliyor ve iz bırakma oranı çok düşük, komplikasyon oranı çok daha düşük hale getirildi bu yöntemlerle. Şimdi uzun yıllardır keratom denen çok özel bıçaklar bunlarda kullanılıyor idi. Şu anda bu kesme işlemini yapan femtosaniye lazer diye bir lazer tekniği var. Aynı kesim işlemini keratom yani özel bıçak yerine femtosaniye lazer cihazı yapıyor. Burayı kaldırıyoruz ve üzerine normal lazerimizi yapıp gözlük numaramızı korneamıza işittikten sonra buranın üzerine kapatıyoruz. Femtosaniye kullanıldığı zaman ne oluyor? Çok daha pürüzsüz bir kesim yapılıyor. Tamamen bilgisayar ortamında yapılan bir işlem. Çok el becerisi gerektiren bir işlem de değil. Çok daha ince bir tabaka kaldırdığından dolayı çok daha yüksek numaralara yapılabiliyor. Sonuçları çok daha iyi. Uzun vadeli tekrarlama oranı diğer yöntemlere göre daha düşük bir yöntem. Femtosaniye lazer. Artık gözlük istemeyen, lens kullanmak istemeyen, bunlardan sıkılmış arkadaşlarımız, şu anda teknoloji çok gelişti, başarılılığı çok yüksek kullandığımız lazer yöntemlerinde. En önemli kriterlerimiz 20 yaşın üzerinde olmamız gerekiyor. 20-21 yaşın üzeri çok daha ideal olur. Miyop olmak gerekiyor. Hipermetroplara ben şu an için tavsiye etmiyorum. Daha çok miyop olan hastalarımız için. Tabii kornea kalınlığınız var. O kalınlığa göre numaralar değişiyor ama hani 7-8 dioptriye kadar yapılabiliyor. Tabii uygun gözlerde onları iyi değerlendirmek lazım. 20-21 yaşın üzeri. 20 yaşın altında ise son 1-2 yıl içerisinde numaralar değişiklik olmadığından emin olmak gerekiyor. Hamilelik döneminde lazeri uygun görmüyoruz. Doğum sonrası 6 aylık bir dönemde de yine emzirme döneminde yapmıyoruz. 6 ay geçtikten sonra değerlendirmenize göre lazer olabiliyorsunuz. Daha farklı bakmamız gereken kriterler var. Mesela korneal topografi denilen gözünüzün kornea tabakasını yani bu tabakanın haritalandırmasını içeren bir film isteyeceğiz geldiğinizde o filmde uygun olmak gerekiyor. İleride tekrarlama olur mu olmaz mı bu tarz sorular oluyor. Eğer kriterlerimize uygun olursanız tekrarlama diye bir durum olmaz. Ama bu kriterlerin dışında yapılırsa belki olur. Bu işlerde tabii güven de çok önemli. Güvenilir yerlerde bunları yaptırmamız lazım. Ve lazer isterseniz bizimle bağlantı kurun. Gerek ben gerek sekreterim size ayrıntılı bilgiler verecek. Hepinize şimdiden geçmiş olsun diliyorum.